Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incecik çiğ köfte lavaşı tarifiyle geldim. Gerçekten mükemmel oldu. Mutlaka tarifi denemenizi tavsiye ederim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak un eledikten sonra aldım. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ekledim. 1 bardak ılık su ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını da ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurmak, özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Yavaş yavaş su eklemesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru 3-4 dakika kadar yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra bu kıvama geldikten sonra hamurumu yuvarlak bir forma getiriyorum. Bu şekilde üzerini streçle kapatıyorum. 1 saat kadar hamurumu dinlendiriyorum. Bir saat kadar dinlendirdiğim hamurumu tezgahıma aldım. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamurumdan tavamın büyüklüğüne göre bezeler kopartıyorum. Benim tavam biraz büyük olduğu için ben 17 eşit beze hazırladım. Daha sonra bezelerimi yarım saat kadar dinlendireceğim. Bu arada benim kullanmış olduğum tavamın ölçüsü 36 santimlik bir tavadır. Eğer daha küçük yapacaksanız bu hamurdan 30 eşit beze yaparak 30 tane lavaş rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Hamurumu silindir şekline getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde parçalara bölüyorum. Daha sonra parçaladığım büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Birbirine ek yaparak bu şekilde hepsinin eşit olmasını sağlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini streçle kapattıktan sonra temiz bir mutfak beziyle kapatın. O şekilde yarım saat kadar dinlendirin. Kesinlikle hava almaması gerekiyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine çok az un serpiyorum. Bu arada tepsimin üzerine de un serpmiştim. Yarım saat kadar dinlendirdiğim bezelerimi açma işlemine başlıyorum. İlk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak bezelerimi açmaya başlıyorum. Hemen gördüğünüz gibi hamur kendini çok güzel bir şekilde salmış. Tezgahıma un alarak yavaş yavaş hamurumu açmaya başlıyorum. İsterseniz tamamen merdane ile de açabilirsiniz veya tamamen oklava ile açabilirsiniz. Ben elimle biraz büyüttükten sonra merdane ile biraz büyütüyorum.
Daha sonra incecik olması için oklava ile devam edeceğim. Oklava ile hamur açarken birçok soru alıyorum. Genelde büyümüyor, işte kenarlardan bastırarak açtığımız zaman büyümüyor diyorlar. Bu şekilde biraz büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Oklavanın yönüne dikkat ederseniz hep aynı yöne koyarak önüme doğru çekiyorum. Daha sonra açıyorum. Bu şekilde yuvarlak bir forma gelmesini sağlıyorum. Bu şekilde yüz yuvarlak oluyorlar. Oklava ile yeteri kadar açtıktan sonra kenarlarına biraz merdaneden destek alarak kenarlarını biraz daha inceltiyorum. Çünkü bu tarz tarifler yaparken genelde orta kısım inceliyor. Kenar kısımları biraz daha kalın kalıyor. Bu şekilde yarısını açtım. Yarısını da bir dahaki sefere açtıktan sonra pişirmeye başlayacağım. Bu arada üzeri de kapalıydı. Kesinlikle kurumasın. Eğer bir seferde bu kadar hazırlayıp pişirirken kuruturum diyorsanız lütfen 5-6 tane açtıktan sonra pişirin. Daha sonra tekrardan devam edebilirsiniz. Hamuru bu şekilde elinizin üzerinde biraz daha büyütebilirsiniz. Hamurun üzerindeki unu tamamen silkelediğinizden emin olun. Tavamı ocağıma aldıktan sonra en büyük gözü kullanıyorum. 2-3 dakika kadar tavayı ısıttıktan sonra bu şekilde lavaşlarımı yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kenar kısımlarından hemen kabarmaya başlıyor. Kabarmaya başladıktan sonra hemen çevirin. Hızlı bir şekilde pişiyorlar zaten. Çok fazla pişirip kurutmayın. Lavaş yaparken dikkat etmeniz gereken konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmalısınız. Hamuru yoğurduktan sonra dinlenme aşamalarına mutlaka dikkat etmelisiniz. Daha sonra sıcak tavanın içerisinde hızlı bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Tek tek pişirdiğiniz zaman kalınca bir sofra bezinin arasında toplayarak yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. İlk defa lavaş yapanlar için birkaç tane daha hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu şekilde üzerindeki unu tamamen silkeledikten sonra sıcak tavanın üzerine alıyorum. Kenarlardan kabarmaya başladığı anda çeviriyorum. Birkaç kez daha bu şekilde çevirdikten sonra hemen hızlı bir şekilde bir tane daha yerleştiriyorum. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız gerçekten mükemmel lavaşlarınız olacak. Lavaşları bu şekilde sofra bezinin arasında topladım. Hemen sizlerle de göstermek istiyorum. Tek tek pişirdiğim zaman bu sofra bezinin arasında topladım. Lavaşlar sofra bezinin arasında soğuduktan sonra dilerseniz buzdolabının poşetine koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp oda sıcaklığına geldikten sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce eğer isterseniz tavada çok az ısıtabilirsiniz. Gerçekten o zaman da pamuk gibi oluyorlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına bu şekilde avucumun içerisinde sıkıyorum. Daha sonra tekrardan açıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir hamurlaşma yok, sertleşme yok. Tam da istediğim gibi oldu. Bu lavaşları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde sizlere veda etmek istiyorum. Çünkü videonun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.